Putin'in ilk döneceği yer yine tarihe baktığımızda tartışmasız bir şekilde iki bölgede olacaktır. Türkistan coğrafyası ve Kafkasya. Buradan çıkarılacak bir ibret var. Nasıl Çarlığı yıktıktan sonra esir milletlere istiklal veren komünistler ayağa düz basınca tekrar o milletleri birer ikişer toplamaya kalkıştıysa bugün de Putin aynı şeyi yapıyor. Komünizm yıkılınca hepsi müstakil oldu. Şimdi ayağa düz bastı. Gaz satıyor, petrol satıyor vesaire. Yavaş yavaş toplamaya başladı. Evvela Kırım, arkasından Ukrayna'nın bir kısmı, yavaş yavaş Azerbaycan'da gelebilir. Ben bundan korkarım. Sovyetler Birliği isimli birliktelik oluşturulurken Belarus, Rusya ve Ukrayna arasındaki federasyon Sovyetler döneminde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın oluşturmuş olduğu Transkafkasya Demokratik Sovyet Cumhuriyetleri ile birleşerek bu iki federatif yapının birleşmesiyle de Sovyetler Birliği'ni oluşturdu. Şimdi burada Belarus, Rusya, Ukrayna arasındaki birlikteliği bir şekilde sağlamaya muvaffak olursa yönünü döneceği ilk alan istisnasız Kafkasya'dır. Dolayısıyla Azerbaycan ile Türkiye arasındaki Şuşa beyannamesi bu açıdan son derece kritiktir ve üzerinde ihtimamla durulması gereken bir husustur. Ne işimiz var Azerbaycan'da diyenleri bir kenara bırakarak Kafkas İslam Orduları Komutanı Nuri Paşa'nın sadece 45 gün muvaffak olabildiği Bakü meydanında Azerbaycan'ın şanlı bayrağının istisnasız bütün hudut boylarında dalgalanabilmesi için Azerbaycan'ın mutlak surette askeri anlamda güç konsolide etmesinin, ülke içerisinde siyaseten güç konsolidasyonunun ve elde edilen bu 44 günlük zafer sonrasında Azerbaycan coğrafyasında kazanılan 7 rayon ile Dağlık Karabağ'ın bazı bölgelerinde de askeri anlamda da tahkimatın yapılmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece ben düşünmüyorum. Şuşa'ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyareti ve Fuzuli'ye 8 ay içerisinde bir uluslararası havalimanının yapılması da Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti devlet aklının da bu konuya vakıf olduğunun en güzel göstergesi. İki ülkeden birinin bağımsızlığı, toprak bütünlüğüne yönelik tehdit karşısında taraflar birbirine yardım edecek. Müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsini imzalayırlar. İki lider tarihi ziyarette tarihi anlaşmayı imza attı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler Şuşa beyannamesiyle yeni bir yön kazandı, zirveye çıkarıldı. Şuşa beyannamesi savunma ve askeri alanda işbirliği öngörüyor. Artık ilişkiler ortak eğitim, tatbikat ve teçhizat desteğinden daha kapsamlı olacak. Beyannameye göre iki ülkeden birinin bağımsızlığı veya toprak bütünlüğüne yönelik tehdit karşısında taraflar birbirine yardım edecek. Rusya Devlet Başkanı Putin, canlı yayında ulusa sesleniş konuşması yaptı. Putin'in konuşmasından satır başları ise şöyle. Yaptığı açıklamalarda eski Osmanlı Devleti'ne ve Türklere de değinen Putin, 18. yüzyılda Ukrayna şehirlerini, Karadeniz kıyısını Türklerden biz koruduk dedi. Ukrayna, tarihimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Ukrayna aslında Doğu Rusya topraklarıdır. Ukrayna devletini Rusya kurmuştur. Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil, aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle, tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Stalin döneminde Polonya, Macaristan ve Romanya'dan alınan bazı bölgeler, Ukrayna ile birleştirildi. Kruşçev de, Kırım'ı Rusya'dan kopararak Ukrayna'ya bağışladı. Aslında Belaruslular, Ukraynalılar ve Ruslar Kiev Knezliği'nin aynı evlatlarıdır. Mesela şunu söylüyor, Kırım Ruslar açısından bir tapınak tepesidir. Tapus tarihi açısından Kırım'ın ne kadar önemli olduğuyla ilgili önemli ipuçları sunuyor. Dolayısıyla Kırım'ı adeta Ruslar açısından bir tapınak tepesi gibi gören, Kiev Knezliği'nin evlatları gibi Belarus'u, Rus'u ve Ukraynalı'yı gören bir devlet başkanının kafasından bu bölgelerden ilgisini, elini, eteğini çekeceğini beklemek
çok anlamlı olmazdı. Güney Osetya'yı ve Abazya bölgesini yine NATO çerçevesinde konular gündeme geldiğinde bir şekilde 4 günlük süren bir silahlı mücadele sonucunda iki devlet kurdurdu ve ikisini de sadece kendisi tanıyaraktan Gürcistan'ı parçaladı. Şimdi Ukrayna'yı parçalıyor. Her 70 yılda bir bu bölge jeopolitik anlamda bir gerginlik vesilesi olmuştur. Kırım tam 300 yıldan bu yana istisnasız Ruslar, Osmanlılar ve Batılılar arasında bir adeta kapışma alanı haline gelmiş, bir gerginlik alanı haline gelmiş. Putin'in yaptığı konuşmada Karadeniz'in kuzey kıyılarını Türklere karşı koruduk şeklindeki sarf ettiği cümleler benim şimdi vermiş olduğum 1711 Prut, 1774 Kaynarca, 1853 Kırım Harbi gibi hususların aslında stratejik anlamda Rus devlet aklının hiçbir şekilde unutmadığını gösteriyor. Putin'in ilk döneceği yer yine tarihe baktığımızda tartışmasız bir şekilde iki bölgede olacaktır. Türkistan coğrafyası ve Kafkasya. Putin dün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladı ve normalde bu konsey Kremlin Sarayı'nın bambaşka özel bir salonda toplanırdı. Ama dünkü salonun adı ne? Dünkü salon Yekaterina salonu, Kremlin Sarayı'nın. Şimdi Yekaterina kim? Çariçe, ikinci Yekaterina Kırım'ı Rus toprağına katan, Osmanlı ile savaştan sonra Kırım'ı Rus toprağına katan Çariçe. Yani şunu dedi, evet Ukrayna'yı zaten biz kurduk. Zaten Ukrayna tarih olarak bizim toprağımız. Kırım zaten bizimdi. Khrushchev nedense anlamadığım bir şekilde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne hediye etti. Bakın işte ben her detayda Kırım'ın, Ukrayna topraklarının bize ait olduğu iddiasını size gösteriyorum dedi. Yani işte o salonun mesajı buydu. Ama şunu da görüyoruz ki Putin bütün bunları yani hem Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıyı hem geçen hafta Savunma ve Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı toplantıyı aylar öncesinden, yıllar öncesinden en ufak bir detayına kadar, salonun ismine kadar, kurulacak cümlelere kadar belki de planlamış. Ve Putin'in bundan sonrası için de çok büyük ihtimalle B planları, C planları, D planları var. Yani her senaryoya ilişkin satranç ustası olduğunu söylüyoruz ya, gerçekten bunları görüyoruz Putin'in adımlarında, Rusya'nın açıklamalarında.